Hadi hemen başlayalım. 10 numara. Nick Bostrom'un üçlü kapanı. Ekim 2001, Oxford Üniversitesi'nin taş koridorlarında 35 yaşındaki İsveçli felsefeci Nick Bostrom, ofisinin tek penceresinden dışarıya bakmıyordu. Masasına eğilmiş, siyah tükenmez kalemle beyaz bir kağıt üzerine 3 madde kazıyordu. Kalem o kadar güçlü bastırılıyordu ki kağıdın altındaki masa örtüsünde bile iz kaldı. Üçüncü maddeyi bitirdiğinde kalemi masaya bıraktı. Ayağa kalktı, sonra tekrar oturdu. Çünkü yazdığı şey bir teori değildi. Yazdığı şey her cevabın eşit derecede yıkıcı olduğu bir mantık tuzağıydı. Ve içinden sıyrılmanın hiçbir yolu yoktu. Bostrom bu noktaya tek başına ulaşmamıştı. 1970'lerde fizikçi John Archibald Wheeler gerçekliğin özünde enformasyon olduğunu öne sürmüştü. It from bit diyordu. Var olan her şey dijital bir kararın çıktısıdır. MIT'den Marvin Minsky ve yapay zeka öncüleri bilincin hesaplanabilir olduğunu kanıtlamaya çalışırken farkında olmadan başka bir kapı aralamışlardı. Eğer bilinç hesaplanabiliyorsa simüle de edilebilir. Hans Moravec ve Frank Tipler gibi isimler evrenin sonunda tüm geçmiş bilinçlerin yeniden canlandırılabileceğini iddia eden teoriler geliştirdi. Fakat bu teorilerin hepsi bir şeyi varsayıyordu. Biz zaten dışarıdayız. Bostrom ise tam tersini sordu. Bostrom'un argümanı şuna dayanıyor. Şu 3 önermeden en az biri kesinlikle doğrudur. Birincisi, tüm medeniyetler teknolojik olgunluğa ulaşmadan yok olur. İkincisi, teknolojik olgunluğa ulaşan medeniyetler atalarını simüle etmekle ilgilenmez. Üçüncüsü ise biz büyük ihtimalle bir simülasyonun içindeyiz. Bir video oyununu düşünün. Oyundaki karakterler kurallar bütünü içinde hareket eder, fizik yasalarına uyar, birbirlerini gerçek hisseder. Şimdi bu analojiden vazgeçin. Çünkü gerçeklik bundan çok daha tuhaf. Eğer üçüncü önerme doğruysa varoluşun kendisi bir başkasının seçimi, bir başkasının amacına hizmet eden bir süreç olabilir. Ve o amaç sizi ya da bizi hesaba katmıyor olabilir. Bostrom ve David Chalmers'ın hesaplamalarına göre karbon bazlı bir beyni simüle etmek için saniyede yaklaşık 10 üzeri 17 hesaplama işlemi gerekiyor. Tüm insanlık tarihinde yaşamış 100 milyar insanın tamamının zihinsel deneyimini simüle etmek için gereken toplam işlem gücü, evrenimizin bugün var olan tüm transistörlerinin kümülatif kapasitesinden hala trilyonlarca kat azdır. Başka bir deyişle bizi simüle etmek, gerçek bir üst medeniyete göre hesap makinesiyle matematik yapıp yapmamak gibi önemsiz bir tercih meselesi. Siz bu cümleyi dinlerken biri o tercihi yapmış olabilir. Ve o birisinin bundan haberi bile olmayabilir. Tam şu an, bu sözlerin aktığı bu anda eğer simülasyon hipotezi doğruysa ses dalgaları gerçek değil. Hoparlörünüz gerçek değil. Gerçeklik hissiniz bir çıktı. Duygularınız hesaplanan bir sonuç. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, Bostrom'un üçlü ikilemi simülasyonun olmadığını kanıtlamanın mantıksal olarak imkansız olduğunu da ortaya koyuyor. Peki bu ne anlama geliyor? Eğer dışarı çıkmanın yolu yoksa gerçeklik kelimesi ne ifade ediyor? Varoluşun anlamı bizi simüle eden varlığın niyetine mi bağlı? Ve o niyet bizimle mi alakalı? Yoksa biz sadece bir deneyin yan ürünleri miyiz? Cevap yok. Çıkış yok. Soru bile yok. Gerçekliğin gerçek olup olmadığını sormak belki de bir simülasyonun içinde sorulabilecek en anlamsız sorudur. Çünkü bu soruyu soran da, cevabı arayan da, soruyu unutan da aynı sistemin içinde döngüsel olarak var oluyor. 9 numara. Planck uzunluğu ve evrenin pikselleri. 1998, Fermilab, Illinois. 42 yaşındaki teorik fizikçi Craig Hogan, parçacık çarpışmalarının verilerini ekrana yansıtırken elindeki kahveyi masaya koydu. Ve koyduğu yeri bile fark etmedi. Ekranda bir gürültü vardı, bir parazit. Dedektörler var olmaması gereken bir titreşim kaydediyordu. Hogan monitöre yaklaştı. Gözlerini kıstı, sonra sildi, sonra tekrar baktı. Gürültü kaybolmamıştı. Çünkü bu gürültü sistemden değildi. Gürültü gerçekliğin dokusundan geliyordu. Planck uzunluğu 1899 yılında Max Planck tarafından teorik bir zemin olarak önerilmişti. 1.616 çarpı 10-35 metre. Bu fiziğin anlam taşıdığı en küçük boyuttu. Bunun altında uzay zamanın kendisi bozuluyordu.
Onlarca yıl boyunca CERN, Brookhaven ve Fermilab'daki bilim insanları bu sınırı soyut bir matematiksel kavram olarak değerlendirdi. Kimse Planck uzunluğunun gözlemlenebilir bir sonucu olduğunu düşünmüyordu. Ta ki holometer deneyi planlanana kadar. Ve holometer beklenmedik bir şey buldu. Uzay zaman belirli bir ölçeğin altında titriyordu. Sanki pikselleşiyordu. Teoriyi anlamak için şöyle düşünün. Bir ekrana çok yakından bakın. Belirli bir noktada görüntünün artık sürekli olmadığını görürsünüz. Kareler, pikseller. Bunun altında görüntü yoktur. Sadece kod vardır. Simülasyon hipotezi şunu soruyor. Peki gerçeklik de öyle değil mi? Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek çok daha rahatsız edici. Piksel analogunu bile kullanmak gerçekliğin ne kadar tuhaf olduğunu yeterince ifade etmiyor. Evren sadece ayrık değil. Bu ayrıklık sanki hesaplama verimliliği için optimize edilmiş gibi görünüyor. Planck uzunluğu 1.616 çarpı 10-35 metredir. Bir proton bu uzunluktan yaklaşık 10 üzeri 20 kat büyüktür. Bir insan saçı teli Planck uzunluğundan 10 üzeri 35 kat büyüktür. Yani evrenin piksel boyutu o kadar küçük ki bunu hayal etmek beynin işlem kapasitesini fiilen aşıyor. Ve bütün bu küçüklüğe rağmen holometer deneyi bu skalada bir titreşim, bir gürültü, bir düzensizlik saptadı. O sırada Illinois dışında kalan yüz milyonlarca insan yataktaydı. Uyuyorlardı. Gerçekliğin en küçük taşlarının titrediğinden habersizce. Siz bu cümleyi dinlerken altında durduğunuz zemin Planck ölçeğinde titriyor. Sürekli ve durdurulamaz bir şekilde. Ve bu titreşimin kaynağı hala açıklanamıyor. Fakat korkunç gerçek şu. Eğer uzay zaman gerçekten ayrıksa bu evrenin bir hesaplama ortamında çalışan bir programın fiziğiyle tam anlamıyla örtüşüyor. Piksellerin altında ne var? Bir video oyununda piksellerin altında kod var. Kodun altında donanım var. Donanımın altında fiziksel gerçeklik var. Peki bizim piksellerimizin altında ne var? Ve o şey bizim için mi orada? Zemin titriyor. Sessizce. Sürekli. Belki de gerçekliğin en küçük birimine ulaşmak, gerçekliğin bittiği yere değil, sadece başka birinin yazdığı kodun başlangıç satırına ulaşmak anlamına geliyor. 8 numara. Kuantum mekaniğinin gözlemci paradoksu. 1927, Brüksel. 5. Solvay Konferansı'nın 3. günü 25 yaşındaki Werner Heisenberg kürsüden indi ve arkasındaki tahtayı silmek yerine ellerini ceketinin cebine gömdü. Az önce anlattığı şey fiziği ikiye bölmüştü. Niels Bohr pencere kenarında duruyordu. Albert Einstein kollarını kavuşturmuş, dudaklarını sıkmıştı. Tartışma bitmemişti. Ama Heisenberg zaten biliyordu. Bu tartışma hiç bitmeyecekti. Çünkü söylediği şey gerçekliğin size baktığınız zaman var olduğuydu. Kuantum mekaniğinin gözlemci etkisi fikri 20. yüzyılın başında fizik camiasını ikiye böldü. Kopenhag ekolü Niels Bohr önderliğinde parçacıkların gözlemlenmeden önce belirli bir konumda olmadığını savunuyordu. Olasılık dalgaları halinde var oluyorlardı. Einstein buna şiddetle karşı çıktı. Tanrı zar atmaz dedi. Onlarca yıl boyunca Bell eşitsizlikleri, çift yarık deneyleri, kuantum silgi deneyleri yapıldı. MIT, CERN, Oxford ve Tokyo Üniversitesi bu problemi çözmeye çalıştı. Sonuç, Einstein yanlıştı. Tanrı zar atıyordu ve daha kötüsü zar siz bakmadan önce yere düşmüyordu. Gözlemci etkisini anlamak için bir kutuyu hayal edin. İçinde bir kedi var. Hem ölü hem diri. Kapıyı açana kadar kedi her iki haldedir aynı anda. Bu Schrödinger'in kedisi. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek çok daha rahatsız edici. Bu sadece kedi için geçerli değil. Elektron, foton, atom, bakılmayan her parçacık belirsiz bir süperpozisyon halinde var oluyor. Ve bu süperpozisyon gözlem eylemi nedeniyle çöküyor. Yani siz bakmadan önce elektron nerede olacağına karar vermemiş. Kimse için karar vermemiş. Ta ki biri bakana kadar. 2022 yılında Anton Zeilinger, Alain Aspect ve John Clauser Nobel Fizik Ödülünü kuantum dolanıklığını deneysel olarak kanıtladıkları için aldı. Bu deneylerde ölçülen şey yerel gerçekçiliğin ihlaliydi. Parçacıklar ölçülmeden önce belirli özelliklere sahip değildi. Evrenin gözlemlenmeyen kısmı saniyede 10 üzeri 43 olası durumdan oluşan bir belirsizlik bulutu halinde var oluyor. Bu sayı gözlemlenebilir evrendeki atom sayısından katrilyonlarca kat fazla. Sizi bu odaya bağlayan sandalye gözlemlenmediği anda belirsiz bir olasılıklar kümesidir.
Şu anda onu hissediyorsunuz. Ama bir an için dikkatiniz dağılsaydı, şu saniyede gözlemlenmeden var olan her şeyi düşünün. Arkanızdaki duvar, kapının arkası, sokaktaki ağaç. Tüm bunlar kuantum mekaniğine göre kesin bir konumda değil. Sadece siz ve diğer gözlemciler onları belirli kılıyor. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, bu durum tam olarak bir simülasyonun nasıl tasarlanacağıyla örtüşüyor. Gözlemlenmeyen bölgeyi hesaplamamak, yani işlem gücü kazanmak. Peki kim gözlemliyor ve gözlem olmadan önce gerçeklik var mıydı? Eğer yoksa bizi gözlemleyen sistemin kendisi gerçek mi? Bakıyorsunuz, var oluyor. Bakınca. Belki de gerçekliğin en derin ironisi şu. Onu gerçek kılan şey, onu sorgulayan aynı zihin olabilir. Ve o zihin hiçbir zaman dışarıdan bakamayacak kadar içeride sıkışmış durumda. 7 numara. Max Tegmark'ın matematiksel evren hipotezi. Şubat 2007. MIT koridorlarından birinde 40 yaşındaki İsveçli Amerikalı kozmolog Max Tegmark bir konferans salonundan çıkarken konuşmasının notlarını çantasına koydu ve durdu. Kapıyı açmadı. Arkasını döndü, tahtaya baktı ve üzerine tek bir cümle yazdı. Fiziksel gerçeklik matematiksel bir yapıdır. Altını çizmedi, silmedi ve çıktı. Çünkü o cümle artık oradaydı ve bir kez söylenince geri alınamazdı. Matematiğin evreni tanımladığı fikri yeni değildi. Galileo, evrenin kitabı matematik diliyle yazılmıştır demişti. Newton yasaları formülle ifade etti. Einstein alan denklemleri yazdı. Princeton, Cambridge ve Caltech'teki fizikçiler yüzyıllardır matematiği bir araç olarak kullandı. Gerçekliği tanımlamak için. Ama Tegmark farklı bir şey söylüyordu. Matematik gerçekliği tanımlayan bir araç değil. Matematik gerçekliğin ta kendisi. Evren bir matematiksel yapıda var olmuyor. Evren bir matematiksel yapı. Fark küçük görünüyor ama her şeyi değiştiriyor. Şöyle düşünün. Bir haritayı ve haritanın temsil ettiği araziyi düşünün. Harita araziyi anlatır. Arazi gerçektir. Harita temsil. Tegmark şunu söylüyor. Fizik yasaları arazi değil, harita. Ve haritanın altında başka bir arazi yok. Sadece harita var. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek bundan daha tuhaf. Eğer evren soyut bir matematiksel yapıysa, bu yapının bir hesaplama ortamında çalışması için fiziksel bir gerçekliğe ihtiyacı yok. Soyut matematiksel yapılar zaten var. Zihinsel ya da fiziksel bir ortama bağımlı değiller. Bu, simülasyonun bile gereksiz olduğu anlamına geliyor. Belki biz sadece var olan bir denklemin içindeyiz. Tegmark'a göre eğer evren matematiksel bir yapıysa tüm matematiksel yapılar var olmalı. Bu, sonsuz sayıda paralel evren anlamına geliyor. Bu evrenlerden büyük çoğunluğunda bilinç mevcut değil. Çünkü parametreler uygun değil. Bizim evrenimiz bilincin mümkün olduğu nadir yapılardan biri. Ve bu nadir olmak, özel olmak anlamına gelmiyor. Aksine trilyonlarca evrende, trilyonlarca versiyonda biziz. Siz bu videoyu izlerken matematiğin başka bir kopyasında başka bir siz onu hiç açmadı ve o siz doğru kararı verip vermediğini hiç bilemeyecek. Siz bu cümleyi dinlerken her hissettiğiniz şey, her düşündüğünüz fikir, her verdiğiniz karar, eğer Tegmark haklıysa yalnızca soyut bir matematiksel yapının kaçınılmaz çıktısından ibaret. Fakat korkunç gerçek şu. Eğer evren matematiksel bir yapıysa varoluşun anlamı sorusu anlamsız hale geliyor. Çünkü anlam bir denkleme sorulamaz. Peki bilinç nerede duruyor bu resimde? Eğer her şey matematikse, sevdiğiniz biri de matematikse, o kişiyi kaybetmek de matematikse, acı duymak da matematikse, acı gerçek mi? Yoksa sadece var olan bir yapı mı? Denklem çalışıyor. Siz sonuçsunuz, başka değil. Belki de en derin varoluşsal korku şu değil. Simülasyonun içinde miyiz? En derin korku belki şu. Simülasyon bile gerekmeyebilir. Biz zaten sadece soyut bir yapı olabiliriz. Ve bu yapının bir amacı olmak zorunda değil. 6 numara. Kozmik ışınların GZK sınırı anomalisi. Ekim 1991. Utah çölünde kurulan FLIES Ay dedektörünün verileri gece 2'de ekrana aktığında 29 yaşındaki fizik araştırmacısı tek başınaydı. Veriler akmaya başladı. Önce geri yaslandı. Sonra öne eğildi. Hesabı tekrarladı. Sonra tekrar. Kalemi kırıldı. Yeni bir kalem aldı. Sayılar değişmedi. Çünkü değişemezdi.
Ortada bir kural yıkılmıştı ve bu kuralın yıkılması fiziğin temel bir varsayımını yerle bir ediyordu. GZK sınırı 1966 yılında fizikçiler Kenneth Grayson, Georgy Zatsepin ve Vadim Kuzmin tarafından bağımsız olarak hesaplandı. Kozmik ışınlar belirli bir enerji eşiğini aşamaz. Çünkü yüksek enerjili parçacıklar evreni dolduran mikrodalga arka plan radyosumuyla etkileşime girerek enerji kaybederler. Bu sınır evrensel bir kural olarak kabul edildi. Onlarca yıl boyunca Chicago, Tokyo, Moskova ve Cenevre'deki fizikçiler bu sınırın geçilemez olduğunu varsaydı. Kimse ihlal beklemiyordu. Ta ki ihlaller başlayana kadar. Şöyle düşünün. Bir otobanda hız sınırı var. Bu sınır ışık hızına yakın giden parçacıklar için kozmik mikrodalga arka planı tarafından uygulanıyor. Parçacık ne kadar hızlanırsa o kadar çok sürtünme yaşıyor ve yavaşlıyor. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek daha rahatsız edici. Bazı kozmik ışınlar bu sınırı aşıyor ve bu ışınların geldiği yönde bilinen bir kaynak yok. Ne bir nötron yıldızı patlaması, ne bir kuazar, ne de bir süpernova kalıntısı. Parçacıklar var olmayacakları bir enerjide, kaynaksız bir biçimde geliyor. Sanki kural onlar için yazılmamış gibi. Flies ay dedektörünün kaydettiği Oh My God parçacığının enerjisi 3.2 çarpı 10 üzeri 20 elektron volt. Bu saatte 100 kilometre hızla giden bir beyzbol topunun kinetik enerjisiyle eşdeğer. Tek bir subatomik parçacıkta. CERN'ün Büyük Hadron Çarpıştırıcısı maksimum 13 çarpı 10 üzeri 12 elektron volt üretiyor. Oh My God parçacığı insanlığın inşa ettiği en güçlü makineden 40 milyon kat daha enerjik. Kaynağı bilinmiyor. O gece Utah çölünde bu parçacık atmosfere girdi. Şehirlerde insanlar uyuyordu. Kimsenin haberi olmadı. Olmanın da gereği yoktu. Tam şu anda, bu sözleri duyduğunuz bu anda kaynağı bilinmeyen kozmik ışınlar vücudunuzun içinden geçiyor. Hiç hissetmiyorsunuz ama geçiyorlar. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, bazı fizikçiler bu anomaliyi açıklamak için en rahatsız edici yolu seçiyor. Belki de evrenimizin fizik yasaları her yerde aynı değil. Belki bazı bölgeler farklı parametrelerle çalışıyor. Sanki kod her yerde aynı şekilde derlenmemiş gibi. Eğer fizik yasaları her yerde aynı değilse, yasa kelimesi ne anlama geliyor? Ve bu yasalar kimin tarafından, hangi amaçla belirlendi? Yasa var ama sınır yok. İkisi birden. Evrenin kuralsız bölgeleri belki de bir simülasyonun hata kayıtlarına değil, sadece simülasyonu çalıştıranın kurallara bağlı olmadığına işaret ediyor. 5 numara. Holografik evren prensibi. 1993 Amsterdam. 46 yaşındaki Hollandalı teorik fizikçi Gerard 't Hooft bir seminer salonunda tahtanın önünde duruyordu ve konuşmasını yarıda kesti. Seyirci bekledi. 't Hooft ellerini tahtaya yasladı ve döndü. Boyut 3. değil dedi. Sadece bu kadar. Birkaç saniye sonra konuşmaya devam etti. Ama salonun havası değişmişti. Çünkü söylediği şey eğer doğruysa içinde oturduğumuz uzayın gerçek olmadığı anlamına geliyordu ve o da bunu anlamıştı. Holografik prensip aslında kara delik termodinamiğinden doğdu. 1970'lerde Stephen Hawking ve Jacob Bekenstein bir kara deliğin sahip olabileceği maksimum bilgi miktarının hacmiyle değil, yüzey alanıyla orantılı olduğunu ortaya koydu. Bu tuhaf bir sonuçtu. Çünkü sezgisel olarak içerideki bilgi, içerideki hacimle orantılı olmalıydı. 1990'larda Leonard Susskind ve 't Hooft bu fikri genelleştirdi. Belki de tüm evrenin bilgisi 3 boyutlu bir uzayda değil, 2 boyutlu bir yüzeyde kodlanmış. Princeton, Caltech ve Cambridge bu fikri onlarca yıl tartıştı. Kimse çürütemedi. Hologramlara bakmışsınızdır. Düz bir yüzeyde 3 boyutlu bir görüntü. Bilgi 2 boyutta kodlanmış, siz onu 3 boyutta algılıyorsunuz. Şimdi bu analojiden vazgeçin. Çünkü gerçek çok daha tuhaf. Eğer holografik prensip doğruysa, içinde yaşadığımız 3 boyutlu evren 2 boyutlu bir sınırda kodlanmış bilginin yansıması. Yani derinlik, hacim, uzunluk, sizi saran mekan, bunların hiçbiri gerçek değil. Bunlar düz bir yüzeyde yazılı bilginin bilincimizde yarattığı bir projeksiyon. 2017 yılında Japonya'daki Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar holografik dualiteyi doğrulayan en güçlü nümerik kanıtı yayımladı. 3 boyutlu bir kütle çekim sisteminin kütle çekimsiz 2 boyutlu bir sistemle matematiksel olarak eşdeğer olduğu gösterildi.
İki sistem tamamen farklı boyutlarda, farklı kurallarda çalışmasına rağmen sonuçları birebir örtüşüyordu. Gözlemlenebilir evrenimizin 4 çarpı 10 üzeri 26 metrelik çapının tamamı teorik olarak iki boyutlu bir yüzey üzerinde kodlanabilir. O yüzeyin kalınlığı İnsan saçı telinin trilyarda biri. Ve o sırada insanlar 3 boyutlu binalara 3 boyutlu tuğlalar örüyordu. Şu an oturduğunuz yer 3 boyutlu hissettiriyor. Ama belki bu his 2 boyutlu bir yüzeyde kodlanmış bilginin beyninizdeki çıktısından ibaret. Fakat korkunç gerçek şu. Holografik prensip yanlış olsa bile gerçeklik 3 boyutludur. Doğru olsa bile gerçeklik 3 boyutlu hissettiriyor. Fark edilemez. Ve bu fark edilemezlik belki de en dehşet verici detay. Peki hangi boyut gerçek? Ve eğer 2 boyutlu yüzey gerçekse sizi hisseden, ağlayan, seven zihin hangi boyutta yaşıyor? 2 boyut. Sonsuz veri, siz. Belki de varoluşun en derin paradoksu şu. Gerçeklik hissi, gerçekliğin olmadığına dair en güçlü kanıtın ta kendisi olabilir. 4 numara. İnce ayar problemi. Kasım 1979. Cambridge Üniversitesi'nin ıssız bir koridorunda 37 yaşındaki teorik fizikçi Martin Rees sabahın 3'ünde ofisinin ışığını söndürmeden önce hesap makinesinin masanın kenarına itti. Gece boyunca 6 farklı fiziksel sabiti farklı değerlere koymuş ve her seferinde aynı sonuca ulaşmıştı. Evren yok oluyor. Işığı söndürmedi, çıktı. Koridorda yürürken durdu. Duvara yaslandı. Çünkü fark etmişti. Evrenin var olması bu sabitlerinin tesadüfen tam doğru değerlerde olmasına bağlıydı. Ve bu tesadüf için hiçbir açıklama yoktu. İnce ayar problemi 20. yüzyılın ortasından itibaren fiziğin en büyük isimlerini rahatsız ediyordu. Paul Dirac büyük sayıların rastlantısal örtüşmesini fark etmişti. Fred Hoyle karbon 12'nin enerji düzeyini keşfettiğinde evren kurulmuş gibi görünüyor demişti. Brandon Carter 1974'te antropik ilkeyi formüle etti. Princeton'dan Robert Dicke, Oxford'dan Roger Penrose ve Cambridge'den Stephen Hawking bu sorunu farklı çerçevelerle ele aldı. Cevap hiçbir zaman tatmin edici olmadı. Şöyle düşünün, evreni bir radyo cihazı olarak hayal edin. Doğru frekansı bulmak için yüzlerce düğme çeviriyorsunuz. Çekim sabiti, elektromanyetik kuvvet, kozmolojik sabit, Planck sabiti. Her düğmenin sonsuz olası değeri var. Hepsini aynı anda doğru ayarlamanız gerekiyor. Tek bir düğme yanlış konumda olsa ya evren bir saniyede çöküyor, ya hiçbir yıldız oluşmuyor, ya atom yok, ya zaman yok. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçekte bu düğmelerin hassasiyet payı bazen 10-120 gibi olağanüstü küçük. Bu bir kurşun kalem ucunun ay yüzeyinin tam merkezinde denge noktasında durmasından trilyon kat daha hassas bir ayar. Kozmolojik sabit yani karanlık enerjinin yoğunluğunu belirleyen değer 10-123 hassasiyetle ayarlanmış. Eğer bu değer şu ankinden 10-122 kadar farklı olsaydı evren ya derhal çökerdi ya da saniyeler içinde o kadar hızlı genişlerdi ki madde hiçbir zaman bir araya gelemezdi. Yıldız yok, gezegen yok, atom bile yok. Gözlemlenebilir evrendeki atom sayısı yaklaşık 10 üzeri 80. Kozmolojik sabitin hassasiyeti bu sayıdan 40 kat daha küçük bir sapma payı anlamına geliyor. Bu sabiti yaratan ya da belirleyen mekanizma hakkında ise hiçbir bilgimiz yok. Şu saniyede vücudunuzdaki protonlar var olmaya devam ediyor. Bunun mümkün olması için güçlü nükleer kuvvetin tam olarak şu anki değerinde olması gerekiyor. %2 sapsa proton yok. Siz yoksunuz. Sizi var eden hassasiyet bir hatayla silinebilecek kadar ince bir çizgi üzerinde duruyor. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, ince ayarın en makul açıklamalarından biri evrenin bilinçli olarak tasarlandığı ve bu tasarımcının tasarımıyla ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyoruz. Eğer evren tasarlandıysa kim tasarladı? Bu tasarımcı içindeki varlıklar için mi tasarladı? Yoksa varlıklar tasarımın bir yan etkisi mi? Tasarım var, tasarımcı yok. Amaç belirsiz. Belki de en korkucu olasılık şu.
Evren içinde bilinç barındırmak için değil, tamamen başka bir amaç için bu kadar hassas ayarlanmış olabilir. Ve biz o amacın istemeden ürettiği bir yan üründen başka bir şey değiliz. 3 numara. Fermi paradoksu ve büyük filtre. 1950. Los Alamos Ulusal Laboratuvarı'nın kantininde 48 yaşındaki İtalyan fizikçi Enrico Fermi bir masada oturmuş öğle yemeği yiyordu. Yanındaki meslektaşları uzaylılar hakkında espri yapıyordu. Fermi güldü. Sonra kaşıkla bardağının kenarına vurdu. "Neredeler?" diye sordu. Cümle güldürücü geldi ilk anda. Ama sonraki sessizlikte herkes aynı şeyi düşündü. Bu soru gerçekten ciddi ve cevabı olmayabilir. Çünkü cevabın her türlüsü eşit derecede dehşet vericiydi. Fermi paradoksu onlarca yıl boyunca SETI Enstitüsü, NASA, MIT ve Cambridge'deki yüzlerce araştırmacının gündemine girdi. Frank Drake 1961'de uzay medeniyetlerinin sayısını hesaplamaya yönelik bir denklem geliştirdi. Carl Sagan milyarlarca medeniyetin var olması gerektiğini savundu. Arecibo radyo teleskobu onlarca yıl boyunca dinledi. Hubble uzayın görünür evreninde 2 trilyon galaksiyi katalogladı. Her galakside ortalama 100 milyar yıldız. Her yıldız etrafında ortalama birden fazla gezegen. Ve hiçbir şey. Sessizlik. Tam, derin ve açıklanamaz bir sessizlik. Şöyle düşünün. Eğer evrende başka medeniyetler varsa ve milyarlarca yıl boyunca gelişiyorlarsa en azından birinin ışık hızının küçük bir katında seyahat eden makineler göndermesi gerekir. Bu makineler galaksiyi birkaç 10 milyon yıl içinde tamamen dolaşabilir. Gözlemlenebilir evrenin yaşı 13,8 milyar yıl. Bu süre galaksinin defalarca geçilmesine yetecek kadar uzun. Ama hiçbir şey yok. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek daha soğuk. Sessizliğin en makul açıklamalarından biri büyük filtre hipotezi. Bir noktada tüm medeniyetler yok oluyor ya da yok ediliyor. Astronom Robin Hansen'un hesaplamalarına göre Samanyolu'nda şu anda tespit edilebilir teknolojiyle iletişim kuran medeniyetin sayısı Drake denkleminin optimistik tahminlerine göre 10.000 ile 1 milyon arasında olmalı. Gerçekte tespit edilen 0. Bu boşluğu açıklamak için ortaya atılan karanlık orman hipotezi şunu söylüyor. Belki medeniyetler birbirini tespit eder etmez hayatta kalmak için varlığını gizliyor ya da yok ediyor. Evrenin yaşı boyunca bu süreç işlemiş olabilir ve biz henüz fark edilmemiş ya da henüz sessiz olmayı öğrenmemiş genç bir medeniyetiz. Henüz kelimesi burada kritik. Şu an yayınladığımız radyo sinyalleri ışık hızıyla 100 ışık yılı uzaklığa ulaşmış durumda. Orada biri dinliyorsa biz kendimizi çoktan ele verdik. Fakat korkunç gerçek şu. Simülasyon hipoteziyle birleştirildiğinde Fermi paradoksu yeni bir boyut kazanıyor. Belki de simülasyonun yaratıcıları bir medeniyetin çok ileri gitmesine izin vermiyor. Belki büyük filtre bir yazılım parametresi. Büyük filtreden geçen var mı? Ve geçenlerin bize söyleyemeyeceği bir şey mi var? Sessizlik bir cevap mıdır? Evren dinliyor, cevap vermiyor. Neden? Belki de en derin sessizlik şunu söylüyor. Evren medeniyetlerin gelişmesine izin veriyor ama yalnız kalmalarına da. Ve bu yalnızlık bir tesadüf değil, bir tasarım olabilir. 2 numara. Bilincin hesaplamalı doğası ve zor problem. Nisan 1994. Tucson, Arizona. Bilinç üzerine başlıklı bir konferansta 28 yaşındaki Avustralyalı felsefeci David Chalmers kürsüye çıktı ve mikrofonun önünde bir an durdu. Ellerindeki notlara bakmadı, seyirciye baktı ve şunu söyledi. Zor problem. Hiçbir fiziksel teorinin çözemediği bir problem. Çünkü soru şu değil, beyin nasıl bilgi işler? Soru şu, neden bir şey hissettiriyor? Alkış gelmedi, sessizlik geldi. Çünkü herkes anlamıştı. Bu sorunun cevabı olmayabilir. Bilinç 20. yüzyıl boyunca hem felsefenin hem de sinir bilimin en gizemli köşesi olarak kaldı. William James 1890'da bilincin akışını tanımladı. Francis Crick ve Christoph Koch 1990'larda bilincin nöral bağıntılarını aramaya başladı. MIT'den Marvin Minsky bilinci hesaplama olarak modelleyen teoriler geliştirdi. Oxford'dan Roger Penrose bilincin kuantum mekaniksel süreçlere dayandığını öne sürdü. Onlarca teori, yüzlerce laboratuvar ve temel soruya neden bir şey hissettiriyor hala kimse yanıt veremedi. Şöyle düşünün, bir robotu programlayabilirsiniz. Acı sinyaline tepki verir, acı kelimesini söyler
kaçma hareketi yapar. Ama robot acıyı hisseder mi? Yoksa sadece acı tepkisi mi üretir? Bu fark zor problemin özü. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü gerçek çok daha rahatsız edici. Siz de aynı soruyla karşı karşıyasınız. Bir hesaplama sistemi olarak beyin bilgiyi işliyor, çıktı üretiyor. Ama bu işlem sırasında neden bir içeriden bakış açısı var? Neden karanlık değil? Neden bir şey var? İnsan beyninde yaklaşık 86 milyar nöron var. Bu nöronlar arasındaki sinaptik bağlantı sayısı 100 trilyon. Saniyede gerçekleşen elektrik sinyali sayısı yaklaşık 10 üzeri 14. Bu hesaplama gücü 2024 itibarıyla dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarına yaklaşmış durumda. Ve bu süper bilgisayar tam olarak aynı bilgi işleme kapasitesine ulaştığında bir şey hissedecek mi? Bu soruyu dünyanın en büyük yapay zeka şirketlerinin yöneticileri ve nörobilimciler cevaplamaya çalışıyor. Kimse bilmiyor. O sırada sizin beyniniz bu cümleleri duyuyor ve bir şeyler hissediyor. Bunun neden böyle olduğunu hiç kimse açıklayamıyor. Şu an bir şey hissediyorsunuz. Bu his nereden geliyor? Ve bu soru bilimin henüz yanıt veremediği en temel soru olarak duruyor. Bunu özellikle huzursuz edici kılan şey şu ki, eğer bilinç hesaplanabiliyorsa ve biz bir simülasyonun içindeysek, simülasyonu yaratan varlık bizi bilinçli mi yarattı? Yoksa yalnızca bilinç davranışını mı simüle etti? Ve bu ikisi arasındaki farkı içeriden ayırt etmek mümkün mü? Peki siz gerçekten bilinçli misiniz? Yoksa yalnızca bilinç davranışı üretiyor musunuz? Bu soruyu sormak için bile bilince ihtiyacınız var. Ve bu döngüden çıkış yok. Hissediyorsunuz. Belki. Sadece belki. Bilincin en korkunç boyutu şu olabilir. Var olduğunuza dair tek kanıt var olduğunuzu hissetmeniz. Ve eğer bu his hesaplanmış bir çıktıysa o zaman siz diye bir şey hiç olmamış olabilir. 1 numara. Manchester simülasyonları ve milyarda birlik ihtimal. Haziran 2016. Kaliforniya'da düzenlenen Code Conference'da 44 yaşındaki teknoloji girişimcisi Elon Musk siyah bir tişörtle sahneye çıktı, koltuğa oturdu ve soruyu yanıtlarken gözlerini tavanın köşesine dikti. Soruyu yanıtlamakta acele etmedi. Elleriyle birkaç kez dizine vurdu. Sonra döndü ve şunu söyledi. Temel gerçeklikte yaşama ihtimalimiz milyarda bir. Gülüşmeler geldi. Musk gülmedi. Çünkü söylediği şey bir espri değildi. Ve bu fark edildiğinde gülüşmeler bitti. Manchester simülasyonu fikri, Bostrom'un 2003 argümanının bir uzantısı olmakla birlikte teknolojik gerçekliğin içine yerleştikçe farklı bir ağırlık kazandı. 2016 yılı itibariyle Google, DeepMind ve benzer kurumlar gerçekçi fizik motorları olan simülasyonlar geliştirmekteydi. Bunlar milyonlarca paralel gerçekliği aynı anda çalıştırabiliyordu. Oxford'dan Bostrom, MIT'den Tegmark ve Harvard'dan teorisyenler ne zaman tam simülasyon kapasitesine ulaşırız sorusunu tartışmaktaydı. Ve cevap 50 ila 200 yıl. Eğer bu doğruysa onlarca yıl içinde biz de simülasyon yaratıyoruz. Ve bizi simüle edenler de aynı yolu izlemişti. Şöyle düşünün. Bir video oyununda karakterler hiçbir zaman dışarısı diye bir şeyin var olduğundan haberdar olmaz. Çünkü dışarısı onların fizik motorunun parçası değildir. Şimdi bu analojiden çıkın. Çünkü Musk'ın argümanı matematiksel bir zorunluluk. Eğer bir medeniyet yeterince ileri giderse milyonlarca simülasyon yaratabilir. Her simülasyonun içinde milyarlarca bilinçli varlık olabilir. Bu durumda simüle edilmiş gerçeklikler sayısı temel gerçeklik sayısından astronomik derecede büyük olur. Olasılık hesabıyla herhangi bir bilinçli varlığın temel gerçeklikte olma ihtimali milyarda birden azdır. Bu bir tahmin değil, bu bir orantı. Şu anda bilinen hesaplama kapasitesi düşünüldüğünde tek bir insan beynini gerçek zamanlı simüle etmek için gereken güç 2024 itibarıyla mevcut en güçlü bilgisayarın yaklaşık 1 milyon katını gerektiriyor. Bu engel 50 ila 100 yıl içinde aşılabilir. Eğer aşılırsa ilk Ancestor simülasyonu mümkün hale gelir. Ve bu simülasyon bir tane olmaz. Trilyonlarca olur. Her biri içinde milyarlarca bilinçli varlık. Şu anda dünyada 8 milyar insan var. Eğer Musk haklıysa gerçek bilinçlerin sayısı 8 milyar. Simüle edilmiş bilinçlerin sayısı tarif edilemez.
Siz kendinizi hangisine koyuyorsunuz? Bu soruyu içinizde tutun. Şu an düşündüğünüz, hissettiğiniz, sorduğunuz her şey eğer simülasyonun içindeyseniz birer hesaplama adımından ibaret. Başka bir şey değil. Fakat korkunç gerçek şu. Bu iddiayı çürütmek için kullanabileceğiniz hiçbir araç simülasyonun dışından gelmiyor. Hepsi içeriden. Ve içeriden bakarak dışarıyı görmek tanımı gereği imkansız. Ve eğer içeriden çürütemiyorsanız bu bilgi size ne kazandırıyor? Şüphe mi? Teselli mi? Yoksa sadece başka bir boşluk mu? İçeridesiniz. Çıkış yok. Fark yok. Belki de tarihin en yıkıcı fikri şu. Gerçekliğin gerçek olup olmadığı sorusu cevabı bulunsa bile hayatı değiştirmiyor. Sabah yine kalkacaksınız. Gerçek ya da değil. Bu tarz videoların daha fazlasını görmek istiyorsanız şimdi ekrandaki videoya tıklayın ve abone olmayı unutmayın.